Sana bir şey soracağım. Dün gece o telefona kaç kez baktın? Görmek istemediğin o bildirimi bile bile açtın mı? Cevabı seni üzecek olsa bile o soruyu sordun mu? Pandora'dan ne farkın var? Söyleyeyim mi? Hiç. Çünkü binlerce yıldır suçladığımız o kadının yaptığı bir hata değildi. Beyninin tam olarak yapması gereken şeydi. Bugün o kutuyu açacağız ama içindeki kötülükleri değil, kutunun kendisini. Çünkü 2500 yıl önce anlatılan bu hikaye, nörobilimin bugün laboratuvarda kanıtladığı bir gerçeği fısıldıyordu. Ve videonun sonuna geldiğinde Pandora'ya bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Önce hikayeyi doğru anlatalım. Çünkü neredeyse herkes çok önemli bir detayı atlıyor. Pandora, tanrıların yarattığı ilk kadındı. Afrodit ona güzellik verdi, Hermes ikna gücü, Athena ise merak. Adı zaten bunu söylüyor. Pan yani hepsi, Dora yani armağan. Hepsinin armağanını taşıyan. Ve Zeus ona bir kutu verdi. Tek bir emirle. Bunu sakın açma. Buraya dikkat et. Pandora kutunun içinde ne olduğunu bilmiyordu. Hiçbir fikri yoktu. Sadece orada yasak bir şey olduğunu biliyordu. Günler geçti. Kutu orada öylece durdu. Ve sonunda dayanamayıp açtı. Hastalık, kıskançlık, ölüm hepsi dünyaya yayıldı. Pandora kapağı kapatmaya çalıştı ama iş işten geçmişti. Kutunun dibinde ise tek bir şey kaldı. Umut. Bu umut detayına birazdan geleceğiz. Çünkü o detay hayatında yaptığın en büyük hatayı açıklıyor olabilir. Ama önce şu soruyu soralım. Pandora zayıf biri miydi yoksa hiç şansı yok mu koca evrende? Nörobilim şunu söylüyor. Beyin bilinmeyen bir şeyin varlığını öğrendiği anda vahşi bir şekilde dopamin salgılamaya başlar. Çoğu insan dopamini mutluluk hormonu sanır. Büyük bir yanılgı. Dopamin beklenti hormonudur. Orada bir şey var ve ben onu bilmiyorum. İşte bu his beynin en ilkel dürtüsüdür. Psikolojide buna merak boşluğu denir. Psikolog George Loewenstein'ın 1994'te tanımladığı gibi bildiğin şeyle bilmek istediğin şey arasındaki o boşluğu beyin kapatmak zorunda hisseder kendini. Bu bir tercih değil, bu beynin programlanmış bir dürtüsüdür. Pandora'ya açma dediler. Ama asıl tuzak buydu. Bir şeyi açmamak için onun varlığından bile haberdar olman gerekir. Bir kez orada bir şey var dedikten sonra iş işten geçmiştir. Zeus bunu biliyor muydun? Muhtemelen evet. Zaten daha önce yaptığımız Zeus neden bu kadar zalim bölümünde onun bu acımasız dehasından bahsetmiştik. Merak edenler için o videoyu sağ üst köşedeki karta bırakıyorum. İşte bu yüzden bu mitolojik hikaye aslında Pandora'nın zayıflığını değil, insan beyninin kaçınılmazlığını anlatıyor. Merak bir kusur değil, bizi insan yapan şeyin ta kendisi. Ama anlamadan kullanıldığında kutunun kapağını açan da o oluyor. Peki sen, bugün en çok hangi kutuyu açmamak için beyninle savaşıyorsun? Sosyal medya mı? Eski bir anı mı? Yoruma yaz, birazdan derinleşeceğiz. Şimdi en vurucu yere geldik. Kutu kapandı ve içeride sadece umut kaldı dedik değil mi? Herkes bunu iyi bir şey sanır. Ama Nietzsche bu hikayeyi okuduğunda bambaşka bir soru sordu. Umut neden kötülüklerle aynı kutudaydı? Ve cevabı şuydu. Çünkü umut, insanın çektiği acıyı uzatan en büyük kötülüklerden biridir. Gerçekleşmeyecek bir şeyi beklemek acının kendisinden ağırdır. Bitmesi gereken ilişkiye belki döner demek, kapanması gereken kapıyı belki açılır diye izlemek, cevap vermeyeceği kesin olan o mesajı tekrar tekrar okumak. 2500 yıl önceki mitoloji, psikolojinin bugün işlevsel olmayan umut dediği tuzağı tarif ediyordu. Şimdi bir adım geri çekil ve kendine bak. Sen de her gün Pandora'nın kutusunu açıyorsun. Telefonu bırakmak istiyorsun ama bakıyorsun. Üzüleceğini biliyorsun ama o profile giriyorsun. Konuşmanın nereye gittiğini biliyorsun ama yine de soruyorsun. Bu bir iradesizlik değil. Bu Athena'nın Pandora'ya verdiği o kutsal armağanın, yani merakın tam şu an sende yaşıyor olması. Merakı yok edemezsin ama farkında olarak açılan bir kutu her zaman daha az zarar verir. Pandora'nın hikayesi bir itaatsizlik değil, bir insan olma hikayesidir. Bilmek istemek, bakmak istemek, anlamak istemek. Bunlar kusur değil, bizi 2500 yıldır aynı yapan şeyler.
Kutunun içinde ne olduğunu biliyordun, yine de açtın. Çünkü bilmemek bazen bilmekten çok daha ağır gelir. Peki senin hayatında her gün biraz daha açıldığını hissettiğin o kutu hangisi? Yorumlarda buluşalım. Gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki bölümde tanrılardan ateşi, yani bilgiyi çalan Prometheus'u konuşacağız. Ve şu can alıcı soruyu soracağız. Bilgi gerçekten özgürleştirir mi? Yoksa bizi köle mi yapar? Kutunun ötesini görmek için kanala abone ol ve takipte kal.